Bu videodaki kitapların ve benim tarafımdan yapılmış diğer kitapların fotoğraflarına Instagram'daki Sopranos Books hesabından ulaşabilirsiniz. Merhaba. Bugün Instagram'da bu defteri paylaştım ve dedim ki bu benim ilk defterim. Gördüğünüz el yapımı. Bunun için YouTube'da birkaç gün önce karşıma bir bookbinding denilen kitap yapma videosu çıktı. Ve çok hoşuma gitti. Ben de böyle kendimi yapmamak için zor tuttum. En sonunda başladım ve yaptım. Bu ilk yaptığım defter. Bunun yapımını çekmedim. İçinde bazı böyle birkaç hata yaptım. Farkında da olarak. Bugün sizinle bir bookbinding kitap yapma videosu çekmek istedim. Elimde bazı malzemeler var. Bunlardan bir tanesi bu basit bir poşet. Buradaki resmi kullanacağım. Bunu kesip. Bir tane fırça kullanacağım. Karton şöyle kalınlıkta, aslında daha ince de olabilir. Bir karton kullanacağım. Bir cetvel lazım olacak. Makas, uhu ve dikiş iplik vesaire. Bir de şu şekilde kağıtlar kestim. Bunların bir kısmı farklı renkte çünkü geri dönüşümle yapılmış kağıtlar. Bu kağıtları iki tanesini iç içe kıvırdım. Ve bunları dikeceğim teker teker birbirine. Bu şekilde elimde 14 tane çift kağıt var. Bunları dikeceğim ve bunları kitap yapacağız. Öncelikle şu poşetteki resmi bir ayırmak istiyorum. Çünkü bu resmi kullanacağım defter için. Siz de evinizdeki herhangi bir güzel resmi ya da işte hediye kağıdını vesaire kullanabilirsiniz. Şimdi bu resmi kullanacağız. Bu bizim kapaklarımızdan bir tanesi. Şimdi şunu buna ufulayacağız. Bunun içine ufuyu koyacağım. Şimdi bu kısımları da ufulayacağım, kenarlarını. Uhulandım şu an. Bu benim birinci kapağım olacak. Ellerim uhu oldu. Temizlemem lazım. Şimdi diğer kapağı yapıştıralım.
Buraya yapıştırıyoruz yine aynı şekilde. Burada ellerimin her tarafı yarı oldu. Yani kusura bakmayın. Umarım son zamanlarda ellerimi sürekli bir şeylerle yaralıyorum. Son zamanlardaki en büyük vukuatım elimin ortasına yanlışlıkla bıçak saplamak oldu. Ben yaptım, siz yapmayın. İkinci kapağım da bu şekilde. Bu kağıtları birbirine dikmem gerekiyor. Bunun için her biriyle ayrı ayrı çalışacağım. Şimdi mesela 2 tane delik açacağım. Bir tanesi 2,5 pozisyonunda, diğeri 6,5 pozisyonunda olsun. Şimdi bu kağıtların hepsini işaretledim. Her birini deleceğim ve dikeceğim. Her birini bu şekilde deliyorum. Evet, şimdi bunları deldiğimize göre artık başlayabiliriz. Şimdi önce de arkadan giriyorum. Arkadan girdim. Belli bir ip miktarı bırakıyorum. İkinci deliğe geçiyorum. Öne çıkıyorum. Şimdi ikincisine geçeceğim. Bu çıkan iğneyi dışarıya batırıyorum. Buradan giriyorum. Şimdi bir tane mandal alıp geleceğim. Bu ikisinin düzgün bir şekilde bağlı olduğundan emin olmalıyım ki yamuk bir şekilde bağlamayalım. Bu ikisini birbirine bağlıyorum. Evdeki malzemelerle gayet yapabilirsiniz. Yani bunun için o kadar basit bir şey ki aslında. Şimdi bu iğneyle gelip bir sonrakine geçiyorum. Dıştan buna gireceğim. İkinci delikten çıkacağım. Bu sefer bu iğneyle şu iki kağıt arasındaki, iki duvar arasındaki dikişin oradan giriyorum ve oradan bir düğüm atıyorum. Bir daha atıyorum. Şimdi bitti. Şimdiden çok tatlı oldu. Gördüğünüz üzere. Bunu mandallayıp uhulayacağız. Bir tane daha mandal getireceğim şimdi. Bu işe yaramaz plastiği bunun üstüne koyacağım ki uhulanmasın ortalık diye. Bunu bir bu taraftan tutuyorum. Bir de bu taraftan tutuyorum. Bir de ortasından tutacağım.
Şimdi bunun kurumasını bekleyeceğim. Bir plastiğin üzerine bırakıyorum. Şimdi bu kağıt kururken biz de bir yandan bunların kitabımızın, defterimizin ilk sayfasını yapalım. İlk sayfası biraz başka bir kağıttan olacak. Kendi gözü güzel görünsün diye. Yani şu kısmı yapacağız. Şunu bu poşetin tarafını kullanacağım. Çok tatlı değil mi? Evet. Bu arada uyduruk bir kumaş kullanacağız. Bu tamamen evden bulduğum rastgele bir şey. Ama nasıl işimize yarayacağını göreceksiniz. Bu kullanacağımız kumaşlardan bir tanesi. Bunu kağıdımıza yapacağız birazdan. Yapıştıracağız. Bu kumaşlardan bir tanesi. Şimdi bir de şu kısmı yapacağız. Şimdi bunun normalde şu kenarı 8.55'ten 55 ama bunun biraz daha uzun olacak. Kenarlarını kıvıracağız çünkü. Şimdi buna bir daha uhu sürüp, tutkal sürüp şu kumaşı üstüne kapatacağım. Şimdi bu kumaşa iyice yapışacak. Ve bunun şimdi kalınlığını anlamam gerekiyor. Bunun kalınlığında bir karton keseceğim. 0.9 santim. Kenarda kurusun. 0.9 santim kalınlığında 8.55 santim uzunluğunda bir parça alıyorum. Bu benim kaburgam. Şimdi bunun bir ortasını bulacağız. 0.45 olacak. Şimdi bu kaburganın ortasından bir çizgi çekeceğiz. Bunun da aynı şekilde. Bu 6.2, 3.1'den bu kumaşı buraya ortasına denk getirecek şekilde buna uhulayacağız.
Şimdi bundan birazcık boşluk bırakıp şu iki kapağı da buraya yapıştıracağız. Sanırım bu biraz fazla büyük bir kumaş. Bu kumaşı birazcık kısaltacağım. 2 santim kadar aldım. Yani bunun orta çizgiye uzaklığı 2 santim oldu. Planladığımız gibi ön ve arka taraflarını buraya, arada 6 mililitrelik bir boşluk bırakacağız ve burayı uhulayacağız. Şu plastiğimizi alalım. Ki yayılmasın oraya buraya. Uhu sürüyorum. Ve buraya kapağımızı yerleştiriyorum. Burası biraz uhu oldu. Şimdi yine aynı tarafa, bir sonraki yan tarafa uhuyu yapacağım. Benzer şekilde arada boşluk bırakarak evet. Bunu da yapıştırdım. Şimdi bu üst tarafa uhu süreceğiz. Tutkal süreceğiz. Ve bunu kumaşı üstüne kapatıyoruz. Yine aynı şekilde kenarda beklerken şöyle bir şey oldu. İkincisi buna ufak bir kitap ayracı. Şununla kaburga aynı seviyeye gelecekler. Ben şu gördüğünüz şeyi buna yapıştıracağım. Bunun için araya bir tane kağıt koyalım ki kağıda bulaşmasın.
Yine aynı şekilde şuradaki kumaşı yapıştıracağım. Şimdi şu aşamaya geldik. Bu kağıtlarımızı yapıştıracağız. Şu kısmı saklamak için bu kısmı uygulayacağım. Şimdi bu defteri ağır kitapların altına koyacağız ki birazcık kurusun.